Bu da değişik bir bilgi. Bunu yapacağız yani. Biz bunu televizyondan görebileceğiz. Bak, mükemmel bir şey. Bak, biz küçükken pet şişelerle top oynuyorduk. Teknoloji öyle gelişti ki bak. Akıllı top oldu ya. Direkt bütün maçı hakem açısından izleyebileceksin. Hakem kamerasından. Bardan pozisyon incelenecek, çizgi çekilecek falan bitti. Mis bir sistem yapmış adamlar. Ronaldo sanki böyle bana 65 yaşına kadar futbol oynayacakmış gibi geliyor. Adam bir de Dünya Kupası'nı alamadı ya. Dünya Kupası 2026'nın bugün biraz derine ineceğiz. Yapay zekanın Dünya Kupası'na çok büyük desteği var. Bunu konuşacağız. Bazı oyun kurallarında değişiklikler var. Bunları konuşacağız. Hayata ilk defa geçecek uygulamalar var. Messi var, Ronaldo var. Biraz turnuvanın boşunu yapacağız. Sosisli var. Oraya da geleceğim. Ayrıca beni şu maç saatinde söylediklerim için linçlemişsiniz. Onun için de bir alındım. Onu da ayrı bir yerde konuşacağım. Oyun kurallarıyla başlayayım ben. FIFA şimdi oyun kurallarında şunları değiştirdi. Oyunun temposunu arttırmak için taç atışlarında artık tacı 5 saniyede kullanmadın ya. Direkt rakip takımı verecek tacı. Bu çok ağır bir kural olmuş. Şimdi mesela uzun taçlar oluyor. Adam geriliyor. Topu siliyor. Özellikle bak İngiltere'de mesela taç atışlarını adamlar artık duran top gibi, korner gibi kullanıyorlar yani. Frikik gibi kullanıyorlar. Anladın mı? Frikik biraz abarttım tabi de. Yani bu 5 saniyede nasıl olacak bu iş? Bilemedim. Biraz ağır olmuş. Futbolun doğasıyla biraz oynamışlar orada. Aynı şekilde kaleci 5 saniye içinde kale vuruşunu kullanmazsa korner veriliyor. Bu biraz daha adil olmuş taç atışına göre. Çünkü bunu çok kötü niyetli kullananlar vardı. Ama yine burada da futbolun doğasıyla oynuyorsun da yapacak bir şey yok. Böyle iki değişiklik var. Ayrıca şu kuralı beğendim. Bak, oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse giren oyuncu 1 dakika kenarda çizgide bekleyecek. Bak, bu mantıklı olmuş. Çünkü biliyorsunuz oyuncular zaten her kenardan çıkabiliyorlar oyundan. O zaman geçirmek için de bunu çok kötü niyetli kullanan oyuncular var. Ama yani yine bu futbolun doğasında var mı? Var. Tabi abartanlar da var mı? Var. Bunlar artık olmayacak hayatımızda. Dünya Kupası 2026'da. Şöyle bir değişiklik de var. Korner atışlarında artık VAR'dan destek alınabilecek. Yani korner atışlarında VAR devreye girebilecek. İkinci sarı kartlarda VAR devreye girebilecek. Bunlar değişti bak. Bunlar çok güzel oldu. Bunlar mesela Türkiye Ligi'nde bunları bu sene çok aradık. Ya Türkiye Ligi'nde bu sene çok şey aradık da neyse, oraya girersek zaten çıkamayız. Şöyle bir yenilik geldi. Hakemlerde artık kamera olacak. Hakemin görüş açısından. Ve biz bunu televizyondan görebileceğiz. Bak, mükemmel bir şey. Lenovo geliştirdiği yapay zeka yazılımıyla da o sarsıntıları tamamen sıfıra indirmiş. Sen normal sabit bir kamera çekiyormuş gibi hakem koşarken bile o yayını izleyebileceksin. Ve televizyon o pozisyonları bize verecek. Farklı bir açı gibi. Ayrıca şu da var. Bazı dijital platformlarda direkt bütün maçı hakem açısından izleyebileceksin. Hakem kamerasından. Bizdeki tabi uygulamasında bu olacak mı? Bunu bilmiyorum. Ama umarım olur. Denemeye değer. Güzel olabilir. Çünkü bu geliştirdikleri yapay zeka ile de bu sarsıntıyı sıfıra indirmişler. Sabit kamera gibi göreceğiz ya hakem açısından. Bir de şaka takacaklar sanırım. Gövdeye de takabilirler. Bu yani tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel olmuş. Ben bunu aşırı beğendim. Ayrıca o kameralar hakem VAR'a gittiğinde stadyumdaki dev ekranlardan hakemin pozisyonu nasıl izlediğini gösterecek. Hangi açıdan veriyorlar hakemin pozisyonu mesela VAR odasından. Onu dev ekrandan herkes görecek. Gerçekten top bir seviye bu. Akıllı topa gelelim. Şarjlı top var abi. Bak, şarjlı top. Lan biz küçükken pet şişelerle top oynuyorduk. Teknoloji öyle gelişti ki bak. Akıllı top oldu ya. Akıllı top girdi hayatımıza. Topun içinde çok 14 gramlık mı ne öyle bir şey çip var. Yarı offside ve VAR sistemlerine destekliyor. Ayrıca kenardaki kameralar bütün oyuncuları, sahadaki 22 oyuncuyu çekiyor. 3D avatarını oluşturuyor oyuncuların. Topta da çip var. Teknolojiye bak abi. Şimdi offside oldu ya. Direkt tak hakeme düşüyor. Anında karar veriyor. Artık böyle beklemek yok. Yok oradan VAR'dan pozisyon incelenecek, çizgi çekilecek falan bitti. Mis gibi sistem yapmış adamlar. Umarım güzel işliyordur yani, ne diyeyim. Yani tebrik etmek lazım. Turnuvaya katılacak çok küçük bir ülke var. Ona değineyim. Küresao diye okunuyor. 150 bin kişilik bir ülke. Çok garip. Bizim Beykoz kadar, Beyoğlu kadar falan öyle bir şey düşünün yani. Öyle bir ülke var. Turnuvaya katılıyor ve bu zamana kadar turnuvaya katılan en küçük ülkeymiş. Bu da bir ilk olacak. Turnuvanın coğrafi sınırları çok geniş. Biliyorsunuz 3 ülkede oynanıyor. Şimdi mesela Bosna Hersek Toronto'daki ilk açılış maçından sonra Los Angeles'a 3500 kilometre yol yapacakmış. Bu da değişik bir bilgi. Bunu ne yapıyorsunuz yapın yani. Abi Messi ve Ronaldo'ya değinelim. İki büyük efsane. Son dünya kupalarına çıkıyorlar diyeceğim ama bu Messi için net söyleyebilirim de Ronaldo'dan emin değilim. Ya Ronaldo sanki böyle bana 65 yaşına kadar futbol oynayacakmış gibi geliyor. Adam bir de dünya kupasını alamadı ya. Hani
O kadar hırslı ki tek eksiği o kaldı. Bir tek Dünya Kupası kaldı. Messi aldı, o alamadı ya. Bak görürsün. Şimdi 41 yaşında Ronaldo, Messi 38 yaşında. Messi bırakır o zamana kadar. Portekiz bu sene alamazsa Ronaldo 45'ine kadar da oynar. Yine o kupayı bir şekilde alır o adam. O da mı olmadı? 49'unda oynar, 53'ünde oynar. Oynar yani o. 65'ine kadar oynayacakmış gibi geliyor abi adam. Onun hala nasıl bir vücut var ben anlamadım. Ha tabii düştü mü? Düştü. Bayağı düştü ama oynuyor yani bir şekilde adam. Arabistan'da da olsa oynuyor. Milli takımda da bence oynayacak. Hatta gidip gol kralı falan olabilir yani turnuvanın. Portekiz şampiyonluğa doğru yürürse falan bilemiyorum. Bu arada Modric de muhtemelen son Dünya Kupası'na çıkacak. O da 40-41 yaşlarına geldi. Hırvatistan efsanesi. Defalarca karşımıza da çıktılar. İşin ekonomik kısmına da biraz değinelim. FIFA çok yüksek gelir bekliyor bu turnuvadan. İlk defa çünkü bu kadar büyük bir katılım olacak. İlk defa 48 ülkeyle oynanacak. Şimdi mesela Türkiye ABD maçı 1300 dolarla 3000 dolar arasında değişiyor. Yani 50-60 bin lirayla 150 bin lira arası falan değişiyor. Yani bilet fiyatlarına bakar mısın? Tabii daha önceden açılan avantajlı biletler de varmış da onlar da çok düşük seviyede yani. Final maçında mesela birinci kategorinin fiyatı 10.990 dolar. İkinci kategori 7.380 dolar. Üçüncü kategori 5.785 dolar. Abi fiyatlara bakar mısın? Çok ilginç. Şuraya geleyim. Mesela statta final maçında o gün MetLife Stadyumunda 82.500 kişilik stat bu arada. İnsanlar orada nereden baksan bir 4-5 saat tutacaklar. Devre arasında biraz uzun tutacaklarmış. Devre arası şovlar falan. Reklamlar gelirler. Ayrıca bak statta satılan bir sosisli bir kolanın fiyatı ne kadarmış biliyor musun? 28 dolar. Yani 1000 liradan fazla. Bir sosisli bir kola. Bir içecek yani. Ee, Stadyum otoparkları mesela 150 dolarmış o gün. Abi geliri düşünebiliyor musun? Lüks araçlar için ayrılan farklı yerler varmış. Onlar 600 dolarmış. Ha, ama o kadar gelir elde edecekler ama şunu da düşünmüşler mesela. Turnuvada yer alan her takımın her oyuncusu için kamp dönemi dahil günlük yaklaşık 11 bin dolar gibi bir ödeme yapacaklarmış kulüplere. Ayrıca da tabi buradan elde ettikleri geliri, bu turnuvadan elde ettikleri geliri de birçok ülkeye bölüştürüyorlar. Altyapı fonu olarak, destek olarak. Turnuvayı birinci biten, şampiyon bitiren takıma 50 milyon dolar gibi çok büyük bir ödül var. Finali kaybeden takıma da 35 milyon dolar gibi bir ödül var. Zaten sadece ayak bastı parası 1,5 milyon dolar. Girdin turnuvaya katıldın 1,5 milyon dolar alıyorsun. Grup maçlarını oynadın bitirdin ya 9 milyon dolar alıp bitiyorsun. Elenirsen o da. Elendin gittin 10 milyon 500 bin dolar alıp eyvallah diyorsun gidiyorsun yani. Elendiğin takdirde bile. İleri seviyelerde tabii daha iyi paralar kazanıyorsun. Bir de bizim maç saatlerini ben eleştirmiştim. Birçok Avrupa takımının maçları akşam saatlerine konulmuş. Bizim maçlarımız hep sabah saatlerinde ve sabah saatlerinde 5'te, 6'da, 7'de yani maçlarımız. Hadi ben insanlar izlesin diye öyle bir yorum yapmıştım ama insanlar biraz yanlış anlamışlar. Avrupa takımları yerel saatlere göre çok güzel saatlerde oynuyorlar. Kendi halklarının izlemesi için. Bizim maçlarımız çok erken saatlerde oluyor maalesef. Ama biraz linçlenmişiz bu konuda bunu eleştirdiğim için. Yok neymiş efendim bizimkiler orada gidip akşam saatinde oynuyorlarmış. Serin oluyormuş. Öyleymiş böyleymiş. Herkes her şeyi çok biliyor. Bir tek biz bilmiyoruz herhalde. Diğer videoda da Dünya Kupası 2026 için olan gruptan çıktığımızda, birinci olduğumuzda, ikinci olduğumuzda, üçüncü olduğumuzda olası rakiplerimiz, muhtemel rakiplerimiz kimlerle eşleşiyoruz, hangi gruptan kimle eşleşiyoruz onun çok detaylı bir videosunu yaptım. Yani ona gerçekten bayağı emek de harcadım. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu serinin de devamı gelecek. Beğenirseniz ve abone olursanız ayrıca hype'larsanız çok memnun olurum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.